Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Merhabalar, ben nöroloji uzmanı, beyin ve sinir hastalıkları uzmanı Doktor Şule Bilgin. Parkinson hastalığı aslında titreme hastalığı olarak bilinir ama Parkinson hastalığının en sık görülen bulgusu yavaşlamadır. Nasıl bir yavaşlama derseniz, insanların günlük hayatta yaptıkları her şeyde, her aktivitede, konuşmada, yürümede, yemek yemede bile eskisine göre daha yavaş hareket ettiğini gözlemleriz. O yüzden titreme hastalığından ziyade buna yavaşlama hastalığı diyebiliriz bence. Çünkü titreme çok ileri evrelerde bile yaklaşık %10-15 kadar hastada hiç ortaya çıkmayabiliyor. Tek bir nedene bağlayamıyoruz. Parkinson hastalığının bazen genetik sebepleri de oluyor ki bu hastalar daha erken evrede ortaya çıkıyor. Belirtileri, hastalık bulguları daha erken evrede ortaya çıkıyor. Onun dışında çevresel faktörler çok önemli. Ama hani tek bir neden söyleyemiyoruz bunlarla ilişkili olarak. Genetik yatkınlık olduğu gibi direkt genetik olarak aktarım da söz konusu. Daha çok ileri yaşta erkek hastalarda görüyoruz bu hastalığı. O yüzden hani ileri yaşta olmak, erkek olmak, ailede bir bireyde Parkinson hastalığının olması risk faktörü olarak kabul edilebilir. Parkinson hastaları genellikle titreme nedeniyle başvuruyorlar. Yani titreme illaki olacak demiyoruz ama en dikkat çeken bulgu titreme oluyor. Çünkü yavaşlamayı büyük olasılıkla başka nedenlere bağlayabiliyor hastalar. İşte yaşlanmaya bağlayabiliyorlar, işte morali bozuk diye geçiştirebiliyorlar. Ama titreme olunca biraz daha şüpheleniyorlar. Acaba başka bir şey mi var bu titremeyi yapan diye. En sıklıkla titremeyle başvuruyorlar. Titreme de ikinci sıklıkla gördüğümüz bir bulgu zaten Parkinson hastalığında. Bu titreme nasıl bir titreme? Genelde hareket halinde değilken de hastanın ilgili kas grubu istirahat halindeyken ortaya çıkıyor. Genellikle bir taraftan başlar, zaman içerisinde diğer tarafa da geçer. Titremelerin çeşitli tipleri var. Her titreme Parkinson hastalığı değildir. Ama hasta riskli bir gruptaysa, özellikle ailesinde birinde varsa, erkek hastaysa, belirli bir yaşın üzerindeyse ya da tek taraflı başlayan, istirahat halindeyken başlayan bir titremesi varsa bunlar bizim için anahtar bulgular olabiliyor. Onun dışında titreme dedik, yavaşlama dedik, bu hastalarda yaygın olarak kas katılığı görüyoruz. Nasıl bir katılık? Kollarda, bacaklarda, sırtta yaygın kas katılığı olur ve bu katılıklar sıklıkla ağrıyla birlikte olur. Onun dışında diğer bir bulgu da daha sıklıkla daha ileri evrelerde olmakla birlikte bu hastalarda denge bozukluğu ve düşmeler sıklıkla görülmekte. Bunlar motor bulgular dediğimiz bulgular. İşte titreme, yavaşlama, katılık, denge bozukluğu, bu bulgulardan başka bir de hastalarda non-motor bulgular dediğimiz depresyon, uyku bozuklukları, huzursuz bacak sendromu, koku almada bozulma gibi bulgular da sıklıkla eşlik ediyor. Ve bu bulgular çoğunlukla Parkinson hastalığı tanısından 10-20 yıl kadar öncesinde de olabiliyor. Spesifik olarak Parkinson hastalığı diyebileceğimiz tek bir tetkik yok. Bütün bunların birleştiriyoruz. Hastanın anamnez bulguları, risk faktörleri, muayene bulguları, beyin görüntülemesi ama laboratuvar tetkiki olarak bazen genetik şüphemiz varsa onlara yönelik de tetkikler yapıp o şekilde tanı koyuyoruz. Tabii çok fazla sayıda tedavi seçeneğimiz var aslında. Öncelikle ağızdan alınan ilaç tedavileriyle başlıyoruz. Zaman içerisinde bu ilaç tedavilerine yetersiz yanıt alınabiliyor ya da bu ilaçların yan etkileri ortaya çıkabiliyor. Böyle bir durumda cihaz destekli tedaviler dediğimiz tedavi yöntemlerimiz var. Nedir bunlar? Beyin pili tedavisi ya da bu ilaçların sıvılaştırılmış halde olan formülleri cilt altından veya bağırsağın belirli bir bölümüne sürekli infüzyon şeklinde tedaviler uygulayabiliyoruz. Ama bu tedavilerin biraz önce de bahsettiğim gibi bu konuda spesifikleşmiş nöroloji uzmanları tarafından hasta bazında değerlendirilerek verilmesi çok önemli. Beyin pili yöntemi beyin cerrahisi ile birlikte yaptığımız bir tedavi yöntemi. Uygun hastaların seçilmesi çok önemli tedavinin başarısında. Her hastaya beyin pili tedavisi uygulamıyoruz. Örneğin belirli bir yaşın altında olması gerekiyor, demans tanısının olmaması gerekiyor, verdiğimiz ilaçlara yeterli yanıt vermemesi ya da ilaçlara bağlı yan etkiler nedeniyle ilaç kullanamıyor durumda olması gerekir. Öyle Parkinson tanısı koyduğumuz her hastaya beyin pili tedavisi uygulayalım demiyoruz. Beyin pili tedavisi önerdiğimiz hastalara da ameliyathane ortamında beyin cerrahı ve nörolojinin ekip olarak girdiği bir tedavi yöntemidir. Beynin içine yerleştirilen, beynin belirli bölgelerine yerleştirilen elektrotlar vardır. Ve göğsün ön duvarında küçük bir bölgeye stimülatör dediğimiz bir pil yerleştirilir. Bu pil sayesinde oradaki
beynin belirli bölgelerindeki nöromodülasyonu sağlıyoruz. Yani aktiviteleri arttırıyor ya da azaltarak hastaya şikayet oluşturan bulguların yok olmasını sağlıyoruz. Erken tanı koyulup erken tedavi başlanan hastaların ilerleme hızıyla geç tanı alıp geç tedavi başlayan hastaların ilerleme hızı, hastalığın ilerlemesi, progresyonu arasında belirgin bir fark olduğu ortaya konmuş. O yüzden hastalar kendilerinde en ufak bir rahatsızlık olduğunda, biraz önce bahsettiğim bulguları yaşıyorlar ise nöroloji uzmanları ile görüşmeleri gerekiyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.